Neden tek sistem dönemi bitti? Savunma sanayiinde uzun yıllar boyunca başarı, tekil sistemler üzerinden tanımlandı. Daha güçlü bir platform, daha gelişmiş bir araç ya da daha uzun menzilli bir sistem çoğu zaman yeterli kabul edildi. Ancak modern güvenlik ortamı bu yaklaşımın artık geçerli olmadığını açık biçimde göstermektedir. Çünkü günümüz tehditleri tek bir alandan, tek bir platformla karşılanabilecek yapıda değildir. Hava, kara, deniz, siber ve uzay boyutları birbirinden bağımsız değil, birbiriyle bağlantılı hale gelmiştir. İşte bu noktada savunma mimarisi kavramı belirleyici hale gelir. Savunma mimarisi tek tek sistemlerin toplamı değildir. Savunma mimarisi bu sistemlerin nasıl konumlandırıldığını, nasıl bağlandığını ve nasıl yönetildiğini ifade eder. Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu analizleri değerli buluyorsanız kanala abone olarak ve bildirimleri açarak bu bakış açısının büyümesine destek olabilirsiniz. Hedefimiz 50.000 aboneye ulaşmak. Bu hedef yalnızca bir sayı değil, daha güçlü analizler, daha fazla araştırma ve daha geniş etki alanı demek. Yorumlarınız ve paylaşımlarınız bu kanalın görünürlüğünü doğrudan artırıyor. Düşüncenizi mutlaka yazın. Şimdi analizimize devam edelim. Bir savunma yapısının etkili olabilmesi için her sistemin, mimarinin neresinde durduğunun net biçimde tanımlanması gerekir. Aksi halde en gelişmiş sistemler bile beklenen etkiyi üretemez. Savunma mimarisi aynı zamanda karar alma süreçlerini de şekillendirir. Hangi bilginin nerede işlendiği, hangi aşamada, hangi kararın alındığı mimari yapı tarafından belirlenir. Bu nedenle savunma mimarisi yalnızca teknik değil, stratejik bir konudur. Modern savunma anlayışında tek sistem dönemi sona ermiştir. Artık başarı tek bir platformun gücüyle değil, platformlar arası uyum ve entegrasyonla ölçülmektedir. Bu yaklaşım savunma sanayiinde niteliksel bir dönüşümü ifade eder. Türkiye savunma sanayiinde son yıllarda savunma mimarisi yaklaşımının giderek daha fazla ön plana çıktığı görülmektedir. Bu durum yalnızca yeni sistemlerin geliştirilmesiyle değil, bu sistemlerin bütüncül bir yapı içinde planlanmasıyla ilgilidir. Savunma mimarisi aynı zamanda caydırıcılıkla doğrudan ilişkilidir. Dengeli ve tutarlı bir mimari, karşı taraf açısından daha öngörülebilir bir yapı oluşturur. Bu öngörülebilirlik, yanlış hesaplama riskini azaltır ve krizlerin tırmanmasını engeller. Savunma mimarisinin bir diğer kritik boyutu sürdürülebilirliktir. Parça parça geliştirilen, birbirinden kopuk sistemler, uzun vadede yüksek maliyet ve yönetim zorluğu üretir. Oysa mimari yaklaşım, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar. Bakım onarım, eğitim, yazılım güncellemeleri ve insan kaynağı planlaması tek bir bütün içinde ele alınabilir. Bu da savunma sanayiinde esneklik ve dayanıklılık üretir. Sonuç olarak savunma mimarisi modern savunma sanayinin omurgasıdır. Tek sistem dönemi geride kalmıştır. Bugünün ve yarının güvenlik ortamında başarı, güçlü bir mimari, dengeli bir yapı ve doğru kurgulanmış entegrasyonla mümkündür. Abone olarak ve bildirimleri açarak yeni analizleri ilk siz izleyebilirsiniz. Yorumlarınız, eleştirileriniz ve katkılarınız bu kanalın gelişimine doğrudan etki ediyor. Düşüncelerinizi mutlaka paylaşın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Burası son kale, son hat, son denge.